Oldu mu lan? Brezilya'ya dair aklımda kalan ilk şey yağmurları ya. Çok kötü. Brezilya'ya dair aklıma kalan ilk şey direkt Burger King'idir ya. Yemek çeşitleri çok kısıtlıydı bizim için. Burger King'in hamburgerleri de harbiden bayağı iyiydi yani. Mükemmeldi. Hatta her gün yiyecektik neredeyse de işte. Maç ya, direkt o bir duyguyu hissettim. O ikinci map'i aldıktan sonra böyle o hırsı hissettim yani, çok yenmek istiyordum. O direkt bir duygu aklımda var yani, çok aşırı yenmek istiyordum ve yeneceğimize çok inanıyordum. Ama biraz hüzünle bitti, o yüzden böyle. Haven maçı. DRX'e karşı oynadığımız Haven maçında ilk yarıda birkaç round alabilseydik Ascent'te olduğu gibi güzel bir comeback atabilirdik diye düşünüyorum. Yemekleri ya galiba çok kötüydü. Bayağı o tavuk makarna falan şekerli tuzlu. Çiçekler şekerliydi falan, bayağı kötüydü ya. Prague Room küçüktü, havasızdı. Bir tık Prague Room'lar sıkıntıydı ama orada genel takım havası olarak bayağı iyiydi. İşimize gelen bir ortam oldu, herkesin orada olması falan. İyiydi yani, genel olarak tecrübemiz oradaki practice'te bayağı iyiydi. Ya oradaki oda iyiydi, bir tık küçüktü. Onun dışında gayet iyiydi ya. Hani internette ara sıra problemler yaşıyorduk ama ben mesela bazen kahvaltı yapmıyordum, gidiyordum orada atıştırıyorum, iyi şeyler getiriyorlar. Onun dışında iyiydi. Basketbol şeyi vardı işte. Prag odası dışında basketbol oynuyorduk scrimlerle falan. Takılıyorduk çocuklarla. Yani Brezilya'daki antrenman sürecimiz aslında beklediğimizden çok daha iyi geçti. Özellikle yani oradaki rakiplerimize karşı antrenman yapma fırsatı bulduğumuz için çok daha koordine, çok daha disiplinli, çok iyi savaştığımızı düşünüyorum. Bırak attığımız yer biraz dardı ya, çok şey değildi aslında ama interneti falan da bayağı bir rezildi. Böyle gireyim abi. İlk birkaç gün internette problemler vardı. Biraz dar bir yerdi, nefes alamıyorduk pek. Bu kadar yani, pek de şey değildi. Tattığım değişik yemek yok da ananas, böyle bir şey yok ya. Ananas gerçekten müthişti. Buralara benzer tatlar var ama işte bir gün takımca yemeğe gittik. Takımca yemeğe gittiğimizde bir et yedik. Çok iyiydi et yani, bayağı iyiydi. Hani adamlar bu işi yapıyor direkt. Onun dışında bir de otelde kokonat suyu mu ne bir şey vardı. Hiç içmedim hayatımda. Onu içtim, midem bulandı, yemin ediyorum. Yani bizimkiler çok fazla yemekleri beğenmedi de ben genel olarak beğendim yemekleri. Özellikle bir tane böyle ekmeğin içine peynir koyuyorlar. Peynir topu mu ne diyorlar orada. En çok onu beğendim. Tatlı olarak sadece dondurma yedim ve dondurmanın öyle ekstra bir makarası yoktu. Bizim dondurmalarımız daha iyi bence. Etler güzeldi de bizimkiler çok sevdi, ben çok sevmedim etleri. Bilmiyorum, aklımda bir tat kalmadı herhalde. Orada Giants direkt bizim yan odamızdaydı. Giants'la çok muhabbetimiz vardı. Çok muhabbetimiz olmayan takım DRX. Savaş olduğu için DRX'le sadece kesişiyorduk. Böyleydi yani. Omaevo, Shinderiwa. Çoğunlukla Giants takımındaki oyuncularla muhabbet etmişizdir. Beni yaram Scrim'le çok fazla muhabbet ettik. Hello Kanka, good luck in the tournament. Good luck brothers. Good luck bro. Alfa grubundaki takımlar genel olarak bize biraz imrenerek baktı diyebilirim. Bunun en büyük nedeni biz hepsine göre aynı milletten olduğumuz için çok daha takım görüntüsü verdi. Araya birlikte çıktık, basketbol birlikte oynadık, sohbetimizi hep birlikte gülerek, eğlenerek yaptık. O yüzden böyle bir farkımız olmuştu. Güzel bir ortamdı. Diğer takımlardan iletişim, Raim diye bir kardeşim var. Onunla bayağı sabah akşam muhabbet falan ettik. Onun Jancar kardeş gibi zaten. Scrim'le biraz konuştum. Kimle konuştum? Pipson'la konuştum. Cloud. Sonra var ya, konuştum 2-3 tane Nuki falan konuştum. İnsanlar vardı, bayağı makara muhabbet çevirdik. Stage, yani ilk lanım, şımarıklık gibi olmasın da bence kötüydü ya. Hani sallanıyorduk, şey oldu, official'dayız. Normalde hiç böyle hani heyecanlanmam, titremem, bir şey olmaz. İkinci rounddayız. Lan elim durmuyor böyle. Lan dedim İbo, heyecanlandım falan. Sonra bir baktım herkes titriyor. Bildiğin stage bası alınca alttan titremeye başlıyor. Bütün masalar falan titriyor. Ya ilk çıktığımız Berlin stage'inde çok fazla heyecan vardı. Çünkü ilk kez bir şey başarmıştık Türk takımı olarak. İlk kez bir stage'e gitme başarısı elde etmiştik. Heyecan vericiydi bizim için. Bu stage'de farkı seyircili olması. Hani o heyecanı yine yakalattı yani, o seyirci kısmı. Berlin'de biz konuşuyorduk normal mikrofondan, hani seyircinin sesi gelmiyordu. Brezilya'da seyircinin sesi geliyor. Ulan dedim ben, ne oluyor dedim seyircinin sesi gelince falan. İkisi de aynı bir tecrübe değil yani. Buradaki tecrübe daha iyiydi, %100 daha iyiydi. Stage 10 üzerinden 9'du benim için. Genel olarak iyiydi. Yani hiçbir FPS sorunumuz, işte ekipman sorunumuz, herhangi bir ses sorunumuz falan yoktu. Çabuk adapte oldum ben. Böyle özellikle Impact roundlarda sahne titriyordu. Smash sesten falan. Eğlenceliydi yani. Bayağı zevk aldım oynarken. Ya Champions'la Lokin'i karşılaştıracak olursam arada çok ciddi bir seviye farkı vardı bence alan olarak. Stage bence yetersizdi. Koçlar olarak bence stage'de olmalıydık. Arkada değil de hani o ortamı, atmosferi biz de yaşayabilirdik diye düşünüyorum daha iyi bir şekilde. Stage oyuncular açısından bence iyi değildi yani. 10 üzerinden 5 bile zor verir. Çünkü çok sıcaktı. Ayrıyetten stage o kadar sağlam değildi. Şöyle diyeyim, 5 tane yanına masa var. Birinci masada yanlışlıkla kolunu masaya vurduğunu düşün. 5. masadaki
Adam masası titriyordu yani. Bayağı güzeldi hatta. Normal diğer Champions'taki bizim Türkiye'deki sahne gibi güzeldi de tek sorun oynarken bayağı sıcaktı ya. Buralarımdan terler boşalıyordu. Havluyla siliyordum. Bir daha sonra bir daha terler boşalıyordu yani. Biraz sıcaktı ama atmosfer falan güzeldi. Biraz seyirci olsa sarardı da seyirci yoktu. Zaten biz o maça buradaki olaylardan dolayı çok fazla ciddiyete bindirdik. Buradaki olaylardan dolayı daha da ciddiyete bindirdik. Hani bildiğin o koşarak çıkacaktık ya da öyle ciddi çıkacaktık yani savaşmaya çıktık bildiğin. Sahneye çıkarken direkt maçın başlamasını istedim ya. Böyle maç bir an önce başlasın da oynayayım dedim. Hani böyle bir tatlı bir heyecan vardı. Ama onun dışında böyle bir hırs vardı. Daha çok böyle maçın bir an önce başlamasını istiyordum. Bir de işte arada sıra rakibe bakıyordum, işte hırslanıyordum falan. Heyecan değil de depremden dolayı bir şeyleri başarmak istiyorduk hani. Birazcık borcumuz tarzı insanlara bunu ödemek istiyorduk. Onun dışında herhangi bir maça çıkarken zaten heyecan yapma işini çok oldu kaldıralı ben. Sahneye çıkarken çok büyük bir gurur vardı. Zaten oraya çıkarken farklı duygular içerisindeydi ülkemizde yaşanan depremden dolayı. Orada temsil etmek farklı bir gurur ama aynı zamanda ne için temsil edeceğimizi bilmek daha farklı bir duygu. Ekstra bir heyecan yoktu. Ben de saygı duruşuna ve takım konuşmasının yanlarındaydım. Herkesin içinde tek bir düşünce vardı. Savaşacağız. Onlarla oynamak çok farklı bir his değildi. Tabii kağıt üstünde DRX çok iyi bir takım. Turnuvanın net favorisi adamlar. DRX ikinci turdan vesaire geliyor olsaydı çok daha büyük şansımız olacağını düşünüyordum. Çünkü ilk LAN tecrübesi olarak gerçekten birçok şeyi orada yeni gördük. Turnuvanın en favori takımı DRX'e karşı oynadık. Okey. Sadece isim olarak baktık yani. Tamam gerçekten çok güçlü oynuyorlar. Epeydir birlikteler. Adam eksiltmeden buraya kadar çalışarak oynadılar. Maçın içinde DRX değildi yani. Normal sanki XXX diye bir takımla oynuyorduk. Yani hiçbir baskısı yoktu. Bence çok saygılı insanlar genel olarak, hani direkt konuşmalarından, duruşlarından falan belli. Onlara karşı oynamak, böyle onların oyun tarzı biraz daha çok sistematik oynuyorlar. Yani aşırı sistematik, hani ya bir yere ok, işte bir yere flash, işte bir şeyler geliyor. Hep aynı şekilde böyle bir düzenli ve hani sıfır hatalı şekilde oynamaya çalışıyorlar. O tarz bir takım oynamak da büyük bir tecrübe oldu. Ama bir dahaki sefer büyük ihtimalle elimden kaçamayacaklar. Turnuvanın sağlam favorilerden birine denk geldik. Bizim için çok eğlenceli bir maçtı aslında yenilmemize rağmen. Ben eğlendim açıkçası. Yani bu konuyu aslında kura şanssızlığı demek istemiyorum. DRX'i yenebileceğimizi kendi içerimizde özellikle Ascent haritası sonrasında biliyorduk. Haven maçına çok odak bir şekilde çıkmıştık. Bu adamlar DRX böyle oyun oynuyorlar falan gibisinden yoktu. Zaten gerekli hazırlığı yapmıştık onlara kağıt üzerinde. Bunu sadece ilk haritada stage alışkanlığı olmadığından dolayı yansıtamadığımızı düşünüyorum. Bir de birkaç teknik problem yaşadık üzücü bir şekilde. Ama çok iyi oyun oynuyorlar. Tabii ki de saygım sonsuz. Ayrıyetten takım sahipleri olsun, oyuncular olsun çok saygılı insanlar. Bizim ülkemiz hakkında da paylaşımlar yaptılar. Çok teşekkürler onlara da. DRX'te oynayacağımızı duyduğumda bayağı bir heyecanlanmıştım. Çünkü DRX en sevdiğim takımlardan biriydi bu arada. Champions'da falan direkt onların kazanacağını düşünüyordum. Çünkü bayağı iyi bir takımlar. Onlara karşı oynamak bence güzeldi. Yeneceğimizi düşünüyordum ama olmadı. Anlık ediyoruz. Geçiyoruz diğer maçlara. Medyadeyler güzeldi. İnanılmaz iyi ortamlar hazırlanmış. Dışarıdan giriyorsun, çöplüğe giriyorsun zannediyorsun. İçeri bir giriyorsun, bambaşka bir dünya var. İçeride 100 kişi çalışıyor falan. Bayağı iyi hazırlamışlar bizim için. Orada bir sürü şey çektiler zaten. Ya Medyadeyler falan, Riot helal olsun. Çekim yaptığımız yerler, ne bileyim oradaki ortam falan bayağı iyiydi. Olayın gerçekleşeceği lokasyona gidiş ve dönüş Medyaday'den daha uzun sürdü. Maalesef Sao Paulo'nun trafiği gerçekten mağdur etti diyebilirim. Yoksa Medyaday'ler gerçekten keyifliydi. Yapılan içeriklerden ve çekimlerden çok memnundum. Medyaday'de hani bir bölgeye gidiyorsunuz fotoğraf çekimi, öbür bölgeye gidiyorsunuz video çekimi. Diğer tarafta farklı entertainment contentler falan var ama ne zaman bir ortam değiştirsek herkesin bir güler yüzlü, yaptığı işten cidden keyif aldıklarını görme, işte hani oldu bittiye getirme değil de en kalitesini nasıl yapabiliriz mentalitesi beni aşırı memnun etti. Ekipmanlar hakkında benim öyle triplerim çok yok ya. Diğer oyuncuların çok var da konfor alanından çıkıyorsun tabii ki de. Benim için inanılmaz dezavantaj veya inanılmaz avantaj olmadı yani. Evdeymiş gibi oynadım. Stage'deki ekipmanların şöyle bir farkı var. White noise vermeleri gayet normal. Ona alışıksın. Hani alışmasan bile ona alışman gerekiyor. Ama kulak içi taktığın kulaklıklarda bir kere ses çok baslı. Yakındaki sesler diğer sesleri şey yapıyor. Ignore'luyor. Direkt hiçbir şey duymuyormuş gibi oynuyorsun. Atıyorum sen ateş etmeye başlıyorsun ya, adam arkandan koşarak gelse bile duymuyorsun adamı. Kulak içinde ben mesela oynarken ses kasamadım yani. Hani adam koşuyor ama 2 metre mi yakınımda, 5 metre mi yakınımda bilmiyorum. Sadece koştuğunu biliyorum yani. Kulak üstünde öyle değil. Kulak üstünde anlıyorum adam. 15 metredeyse de anlıyorum, 10 metredeyse de anlıyorum. Ama tabii herkes de öyle olduğu için çok kafama takmadım yani. Yani ekipmanlar zaten alıştığımız ekipmanlardı. Sadece
in-ear kulaklıkla bir de o helikopter kulaklığı tarzı bir şey verdiler bize, büyük böyle. Bir onlara alışmak birazcık zaman aldı. Ben açıkçası koç slotunda maalesef in-ear'larla oyun sesini çok az duyuyor. Benim en büyük dezavantajım oydu. Meğersem ben de aslında in-ear'larla birlikte alışmam gerekiyormuş, onu fark ettim. Kulaklık bayağı rahatsız ediciydi. Çok garip bir takışı var. Sesler falan aşırı garipti. Hayatımda böyle bir seslerle oynadığımı düşünmüyorum. Adım önümde duyuyorum. Mesela sağımda solumda arkamda hep aynı yerden sesler geliyordu. Pedal muhabbetini Türkiye'ye döndüğümüzde öğrendik. Oradayken bilmiyorduk pedal muhabbetini. Buraya döndük öğrendik, öyle bir şey varmış. Çok büyük game changer bir şey değil ama bilsek iyi olur. Masanın altında pedallar koyuyorlar. O pedallar mikrofonunu susturmak için. Atıyorum sinirlendin karşı takıma. Bir anda mesela bas seni vurdu. Lan dedin bu nasıl vuruş falan. Pedala basman lazım hakarette bulunabilmen için ya da başka bir şey yapabilmen için, kanıt olmasın diye. Ona basana kadar zaten sinirin geçiyor. Hani basmasan da olur ona. Bizde o pedal var mıydı bilmiyorum, görmedim de bizde mikrofonlar hep açıktı ya. Yaşadığımız komik çok an var ya. İnanılmaz çok an var. Birisi Ercan abiyle ben sabah kahvaltı yapıyoruz. Aslan geldi, dedi ki abi dedi işte bunlardan etlerden hangilerini falan yiyeyim yemeyeyim falan dedi. Ercan abi de dedi, işte oğlum bunların %99'u domuzdur, ona göre hareket et dedi. Aslan tamam dedi. Ertesi gün yine Ercan abiyle biz kahvaltı yapıyoruz. Aslan geldi, abi dedi sen dedi hepsine domuz dedin, Türkiye'den salam getirmişler. Ercan abi dedi ki nasıl yani dedi. Abi Türkiye yazıyor. Hatırladığım bu var. Acı olan ne biliyor musun? Bunun gerçekten yaşandı. Evet. Gerçekten yaşandı. Yanlış asansöre mi ne bindik? Arda, ben, İbo. Asansör bir anda tam 1 ile 2'nin ortasında durdu. Kalkar kalkmaz. Arda'nın da asansör korkusu varmış. Orada bir 2-3 dakika kaldık, orası çok eğlenceliydi ya. Bir farklılığı var, onun dışında hiçbir şey. Kendi anımı anlatayım. Benim asansörde kalışım. Küçükken 45 dakika asansörde kaldım. Arkadaşlar işte o yüzden fobim vardı. Ve ben Soçni, Rin asansördeyken asansör bir anda durdu ve ben bir anda kıpkırmızı bir renge büründüm. Her yerimden ter akıyordu. Ondan sonra Soçni geldi, dedi ki bunlar da geçer. Ben dedim ki bunların geçeceği yok. Azer Bülbül şarkısı açtım, bir anda Azer Bülbül söylemeye başladım. Yani neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama ömrüm boyunca herhalde anlatıldığı zaman dalga geçilecek. Asansöre bindim tek başıma. Evimde bir tane kadın vardı. Bayağı nefessiz şöyle oldu falan diye. Benim de biraz nefes sorunum olduğu için acaba bana mı şey yapıyor falan diye düşündüm. Ben böyle nefes aldığım için falan bayağı bir değişik nefes alıyordu. Sonra abi oraları da anlatmayayım bence ya. Sırılsıktan falan. Çok garip kaçar ya. Anlatılmaz yani öyle. Şeyi söyleyeyim önce, komik anı olarak Kuti odasında bir şey unutmuştu. Biz aşağıdaydık, antrenmandan dönmüştük, biraz böyle hava alıyorduk dışarıda. Kuti odasına çıkıp gelecekti, Kuti bayağı gelmedi. Sonradan üstü başı ter içinde gelmişti. Meğersem asansörde kalmış. Yok, bu komik olmadı ki. Abi bu arada en komik olay Net Türko, Aslan ve benim dondurmacı hikayemiz. Dondurma yemeye gittik. Dondurmacı hanımefendi İngilizce bilmiyor. Anlaşmaya çalışıyoruz bir şekilde. Hangi dondurma güzel, hangisi değil diye hani sorarsın ya. Yani ne önerirsin tarzında ondan sonra. Türko en son tarzı hareketler yapmaya başladı. Onu da anlamadı ama böyle güzel mi diye yapıyor. Yapıyor. Bu da böyle bir hikayeydi. Öğrendim. Senden olur. Bunları bekliyordum zaten, ışıklar yansın patlatayım.